Yıllardır mutlu olmak istediğin, her an birlikte olduğunu düşündüklerinin büyük felaketlerde de yanında olmasını beklemez misin? Bugün bu topraklarda milyarlarca lira kazanan, her fırsatta yanında olduğunu düşündürtmeye çalışan ve bu düşünceler oluşsun diye dev bütçelerle reklam yapan markalardan bahsedeceğiz. On binlerce insanımızın hayatını kaybettiği deprem felaketinde milyonlarca Türk müşterisi olan bazı markaların bizi ne kadar önemsediğine gelin birlikte bakalım. İlk olarak 2003 yılında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Bağdat Caddesi'ne mağaza açan Starbucks bu tarihten sonra Türkiye'de hızla büyümeye başladı. 36 yıl boyunca Starbucks'ın CEO'luğu görevinde bulunan Howard Schultz, 2004'te Ankara'daki ilk mağazanın açılışında İstanbul'da yakaladığımız başarılı ivmeye dayanarak Ankara'daki varlığımızın da farklı olmayacağı konusunda çok iyimseriz demişti. Tahmin ettiği gibi de oldu. Türkiye, Starbucks'ın 600'den fazla mağazasıyla Avrupa'daki en büyük ikinci pazarı haline geldi. Bu da şirketin Türkiye'de milyarlarca lira kazanç sağladığı anlamına geliyor. 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve son yüzyılın en büyük doğal felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremleri on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olurken milyonlarca insanı da etkiledi. Yaşanan büyük felaket nedeniyle herkes elinden geleni yapmak için tek vücut olduğu sıralarda Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan Starbucks yönetimi adeta sessizliğe gömüldü. Ardı ardına devletler, şirketler ve insanlar taziye mesajları yayınlayıp yaşanan felaket için yardıma koşarken Starbucks'ın bu sessizliği sosyal medyada tepkiye neden oldu. Binlerce kişi Starbucks boykot hashtag ile şirketi protesto etti. Tepkilerin çokça büyümesi nedeniyle depremin 4. günü bir açıklama yapan Starbucks, depremde hayatını kaybedenlere taziyelerini iletti ve depremin ilk anından beri sahada olduklarını iddia etti. Sonraki gün yeni bir açıklama daha yapan şirket, her ne kadar daha samimi bir üslupla itibarını geri kazanmaya çalışsa da paylaşımın altındaki yorumlarda markaya tepkiler devam etti. Aynı gün bir paylaşım daha yapan Starbucks, yardım kuruluşlarına nakdi yardım yaptıklarını açıkladı. Fakat bu da çoğu takipçisi tarafından samimiyetsiz bir çaba olarak görüldü. Burası Ork Mahallesi biliyor musun? Biz bu sokaklarda büyüdük kardeş. Aynı durum Türkiye'deki kullanıcılarıyla yakınlık kurmak için yerleştirilmiş reklamlar hazırlayan Netflix için de geçerliydi. 2016'nın Ocak ayında Türkiye'de hizmet vermeye başlayan şirket kısa süre içinde oldukça büyüdü. Ülkemizde 3,5 milyondan fazla abonesi bulunan, her yıl yüzlerce milyon lira kazanç sağlayan bu şirket sosyal medya hesaplarını iyi kullanmasıyla da biliniyor. Türkiye'de sosyal medya kullanımıyla ödüller de kazanan Netflix, yıkıcı deprem sonrası suskunluğa gömülünce benzer tepkiler yükseldi. Son attığı "Hey sen" tweetinin altına binlerce tepki mesajı yağdı. Bununla beraber Twitter'da Netflix boykot hashtag'i trend topikler arasına girdi. Twitter kullanıcılarının çoğu para yardımı yapıp yapmamasından ziyade bir taziye mesajı bile yayınlamamasına oldukça içerlemişti. Boykot edilme çağrıları durdurak bilmeyince Netflix de depremin 4. günü bir açıklama yayınladı veya yayınlamak zorunda kaldı. Starbucks'ın açıklamasına oldukça benzeyen bu metinde depremin ilk anından itibaren destek olduklarının ve para yardımı yaptıklarının altı çizildi. Twitter takipçilerinin büyük bir çoğunluğu bu açıklamayı samimi bulmayarak üyeliklerini iptal ettiklerini söyledi. Böylece halkın gözünde itibarını kaybeden şirketler arasına Netflix de katılmış oldu. Çok anlamlı bir gün. Dünyanın en sevilen hikayelerine ev sahipliği yapan Disney, kalplere dokunan hikayeleri çok daha geniş kitlelere ulaştırmak için bir maceraya atıldı. Haziran 2022'de Disney Plus büyük bir lansmanla Türkiye'ye giriş yaptı. O dönem Disney Plus'ın çatı şirketi Walt Disney Company'nin Türkiye Genel Müdürü yaptığı açıklamada "Bu yüzyıl içinde insanların kalbine girmeyi başardık" diyerek gururla izleyicilerle aralarındaki ilişkiden bahsetmişti. İnsanların kalbine girdikleri için gururlanan Disney de deprem günü kafasını kuma gömen online platformlar arasında yerini aldı. Tabii bu durum şirkete yüzlerce milyon lira kazandıran abonelerin hemen dikkatini çekti. Diğer online platformlara gösterilen tepki gibi binlerce Disney Plus üyesi hesaplarını iptal ederek boykot çağrısı yaptı. Disney Plus da diğer bütün sessizliğe gömülen şirketler gibi deprem felaketinin 4. günü diğer bütün sessizliğe gömülen şirketlerle neredeyse aynı bir taziye mesajı yayınladı. Disney Plus'a Twitter'dan cevap veren bir kullanıcının eleştirisi, şirketin kalplerine girdiğini iddia ettiği insanlardan aslında ne kadar uzaklaştığının özeti gibiydi. Ülkemizden milyonlarca lira kazanan ve ciddi bir müşteri kitlesi olup büyük deprem felaketine maruz kalan Türkiye'ye karşı kayıtsız kalan bir diğer online platformsa Spotify. 2013 yılından beri Türkiye'de yer alan Spotify'ın ülkemizde yüz binlerce abonesi bulunuyor.
Sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan ve takipçileriyle etkileşime geçmek için kreatif içerikler üretmeyi başaran Spotify, yaşanan deprem sonrası hiçbir paylaşım yapmayarak kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Şirket birer birer uygulamalarının silindiğini, aboneliklerinin iptal edildiğini görmüş olacak ki yukarıda adı geçen markalarla aynı gün benzer bir samimiyet ve metinle taziye mesajı yayınladı. Fakat diğerlerinin olduğu gibi Spotify için de çok geçti ve bu geç kalış taziye mesajlarının altındaki yorumlarda da açıkça görüldü. I call in Turkish, no taktik, bam bam bam. Kahraman olmak istiyorum dediğimde almadılar. Yaptığı reklam çalışmalarıyla Türkiye'nin dört bir yanından görüntüler göstererek kampanyalar düzenleyen Red Bull, 1998'den beri ülkemizde faaliyet gösteriyor. 24 yıldır yüzlerce etkinliğe katılan binlerce insanımızın doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiği deprem felaketi sonrası hiçbir paylaşım yapmamayı tercih eden Red Bull, sosyal medya kullanıcılarının tepkileriyle karşılaştı. Fakat Red Bull için takipçilerinin tepkisi de hayal kırıklığı da önemsiz olacak ki sessizliğini sürdürdü ve sürdürüyor. Dünyanın en büyük depremlerinden birisinde Türkiye üzerinden milyarlarca dolar kazanıp da taziye mesajını bile çok gören markalardan bazıları her ne kadar aldıkları olumsuz tepkiler sonrası harekete geçse de bu geç gelen mesajların samimiyetine Türk halkının büyük çoğunluğu tepki gösterdi. Videoyu yine sosyal medyada tepkisini gösteren bir kullanıcının yazdıklarıyla bitirelim. Biz bu günleri atlatırız da sizi unutmayız. Yıllardır mutlu olmak istediğin, her an birlikte olduğunu düşündüklerinin büyük felaketlerde de yanında olmasını beklemez misin?